Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber bir kahve okuması, yorumlaması gerçekleştireceğim. Kanala abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca hype puanlarınızı videolarım için kullanırsanız bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Bu desteğiniz benim için çok önemli olup ayrıca teşekkür butonundan da bana 250 TL ve üzeri yapmış olduğunuz bağışlarda Instagram üzerinden Kuzgun Tarot yazarak benimle özel bir seans çalışması gerçekleştirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, lafı da daha fazla uzatmadan şimdi sizlerle beraber kahve yorumlamasına geçelim. Evet sevgili dostlar, aldığım görüye göre bir tartışma durumunun yaşanacağı, partnerinizle beraber bir tartışma durumu yaşanacağı ve bu yaşanacak tartışma sonrasında da sevgili dostum, içinden geçenleri tam olarak ona anlatamadan ve karşınızdaki kişinin sizi suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağınız ve içinizde biriken bu negatif enerjinin içinize oturacağı, canınızı sıkacağı ve onun kırıcı ve yıkıcı sözlerinin sizi etkilediği gözükmekte. Yakın bir zaman içerisinde ki ben özellikle bu videoyu her ne zaman izliyorsan onu tarihi baz alaraktan duruma bakmanı istiyorum. Ay sonuna doğru ve veya bir sonraki ayın başlarına doğru, yani ayın 5'ine doğru olarak da gördüğüm zaman dilimleri içerisinde bu kavga ve bu tartışma durumunun söz konusu olacağını görmekteyim. Lütfen bunu dikkate al ki derin bir tartışma olacak, yıkıcı bir tartışma olacak. Yıkıcı enerjilerin aranızda aktif olduğu ve duygusallığın özellikle senin tarafından yoğun olduğu ve romantizmin, aşkın, sevginin de azaldığını da görmekteyim. Bunu size söyleyebilirim. Evet, bakalım. Özür dilerim. Evet sevgili dostlar, kahvemi incelemeye devam ediyorum. Evet. Bakın şöyle bir durum var. Sanırım şu anda bilmediğiniz ama gelecekte daha belirgin olduğu fakat anlık olarak gerçekleşen bir aldatma durumunun da yaşandığı gözüküyor. Özellikle beraber olduğunuz kişinin bir parayla ilgili sıkıntıların olduğunu ve parasının azaldığını veya çalıştığının karşılığını alamadığını, işte paralarda kesintiler oldu, öyle oldu, böyle oldu diyerekten sizlere parayla ilgili bazı durumlardan bahsetmeye başladı ve bu durumları çok sık olaraktan da aktarmaya başladığını görüyorum. Peki bunun nedeni ne diye bana soracak olursan sevgili dostum, aslında parada eksilme yok veya azalma yok. Fakat bu aldatma durumundan dolayı oluşan durumla alakalı olarak bu kişinin, sizi aldatan kişinin üçüncü bir kişiye bu paraları yedirdiği anlaşılıyor. Ona sanırım bazı kıymetli taşlar, bu pırlanta bir yüzük gibi de olabilir, bir e, pahada değerli bir eşya da olabilir, verdiği gözüküyor. Ama ben böyle birazcık daha takı eşyası, yani yüzüktür, işte özür dilerim, e, bileziktir, bu tarz bir hediye aldığını ve bu hediyeyi de işte benim param azaldı falan diyerekten size yalan söylediğini e, görmekteyim. Üçüncü kişi, bu hediye alınan üçüncü kişiye ince bir insan olduğu gözüküyor. Bacakta
bir sıkıntısı var bu insanın. Uzun saçlı fakat ön taraflarında kahkülü var ve ayrıca şöyle bir görü daha almaktayım. Bu kişi esmer birisi. Yani e, ten rengi birazcık koyu olduğu da gözüküyor sevgili dostum. Lütfen bu konuda dikkatli ol. Çünkü giden paralar aslında bu üçüncü kişiye gittiğini de görmekteyim. Evet, bunun dışında şimdi bir tasvirde bulunacağım. Kaş bölgesinin kalın olduğu, burnunun aşağı doğru e, eğilmiş olduğu, dudak yapısının da genelde güleç bir suratı olduğu, çene bölgesinin çok çıkık değil de daha çok içe doğru baktığı, yani iç tarafta birazcık daha gömülü olduğunu görmüş olduğum, profilden görmüş olduğum bir erkek enerjisini görmekteyim. Bu kişi size karşı olan durumunda da bir hoşlantı durumu yaşadığı ve sizinle alakalı olarak da yüreğinin çarptığı ve duygusal olarak da size karşı gittik sıra içindeki arzuların ve tutkuların uyanışa geçtiğini ve sizinle konuşmak istediğini, duygularını anlatmak istediğini ve ciddi bir duygu durumu içerisinde olduğunu görmekteyim. Çevrende bu sana anlattığım kişiyi bir daha böyle bir bak, bir araştır. Zaten göreceksin. Hayatının bundan sonraki sürecinde çok belirgin olarak da karşına çıkmaya da başlayacağını da sana söyleyebilirim. Hatta bu insan zaten seninle konuşmak için de bir aracı da devreye soktuğunu da görüyorum. Kısa boylu bir insan bu. Bir kadın enerjisi, bir dişil enerji alıyorum bu konuda. Bu kişiyi de devreye sokup bir üç kişi oturup konuşma gibi bir durum, bir teklifte bulunacağını da görmekteyim. Şimdiden sana bunu söyleyebilirim. Niyeti hayırlı ve temiz olduğu gözüküyor. Lafını sözünü esirgemeyen bir insan. Genellikle iyimser bir yapı içerisinde hali vakti de yerinde bir insan olarak gözüküyor. Bunu da buradan belirteyim. Evet. İsminin içerisinde H harfi ve N harfi olan o şahıs, evet o şahıs pişmanlıktan kafasını kaldıramaz bir hale gelmiş. Bunu da buradan söyleyeyim. Ve bu kişi seninle temasa geçmek konusunda da gayet aslında istiyor ama yüzü yok. Ve şöyle bir düşüncesi var bu kişinin. Beni kaldırsa kaldırsa bu durumdan kurtarsa o kurtarır diye senin hakkında düşünüyor. Ama senin ona karşı için soğumuş ve artık hem ruhsal açıdan hem de duygusal açıdan da buna karşı artık çok fazla bir şey hissetmeyeceğim ve ileriki zamanlarda da bu kişinin hayatından da komple çıkacağını da görmekteyim. Herhangi bir şekilde bu kişiyle bir iletişim olmayacak ama 3 hafta sonrasında tekrardan seninle bir iletişime geçmek için bir çaba sarf edeceği de gözüküyor. Eee, Belki senin iş yerine gelebilir, belki senin kapına kadar gelebilir. Bunu da buradan belirteyim. Evet, bekar arkadaşlar içinde yeni bir tanışma durumunun söz konusu olduğunu da görüyorum. Yeni bir tanışma fakat yüzü çok belirgin hatlara sahip bir kişi. Bu kişi yeni bir tanışma, yeni bir konuşma ama ilk başta birazcık soğukluk var bu kişiye karşı. Hareketleri birazcık daha avam, birazcık daha sert. Fakat konuştukça birbirinizi daha iyi anlayacağınız ve eğer ona şans verirsen kendisini bu konuda da ispatlayacağı gözüküyor.
Bunu söyleyebilirim. Ve ben bu kişiyle alakalı olarak da bir boğa burcuna sahip olacağını görüyorum. Fakat bunun dışında diğer sembolizasyonlardan da konuşacak olursak e, birazcık tembel bir yapısı var. Ama ayağa kalktığında da kimseyi dinlemeden hedefine doğru ilerleyen bir mizaç içerisinde. Açıkçası bu karakteristik özelliği de seni de cezbediyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir yapıda. Tek sorun onun ayağa kalkması. Onu da ayağa kaldırabilmek gerçekten güç. Ama ayağa kalktı mı da önünde de hiçbir şey duramıyor sevgili dostum. Ve evet, ilişkinizin de bu konuda ilerleyeceği de gözüküyor. Evet. T harfli kişi uzak bir yoldan geliyor. Bu isminin içerisinde veya baş harfinde olduğunu gördüm. T harfli olan o kişi uzun bir yoldan geliyor. E, Açıkçası sana yani bu uzun yol için e, çok planlı ve programlı çalışmış. Yani gerçekten senin yanına gelmesi için birçok kişiyle de e, bu yolculuğu yapmak için, bu izni kopartmak için, senin yanına gelmek için de birçok fedakarlıklarda bulunmuş olduğu gözüküyor. Kendi özel arabasıyla gelecek. Bunu da sana söyleyeyim. Kendi özel arabasıyla gelecek ve dediğim gibi uzun bir yol kat edecek ve bu yolu e, kat etmesi için de çok fazla da bedeller de ödemiş. Her ne kadar senin için bunlar normal olabilir gelse de bu kişi için, T harfli olan bu kişi için büyük ve muazzam bir emek, sarfiyat, her şeyi bir kenara bırak. Bu yapmış olduğu için bile o takdir edilecek birisi. Eğer bu kişiyle ön yargılarım varsa, bu kişiyle ilgili şüphelerim varsa, bu seferki yanına gelişinde bu şüphelerini ve bu onunla ilgili düşündüğün şüpheli durumların hepsinin bir bir zihninden arındıracağını da görüyorum. Her şey kanıtlı ve sana da bu kanıtlarını sunaraktan ispat edecek. Kafandaki şüpheler geçiyor. Niyeti temiz ve iyi. Seninle anlaşmak için kalkıp bir köşeden bir köşeye kadar geliyor. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Şimdi değerli izleyenim, bir araba sahibi olduğunu da görmekteyim. Ve aile büyüğü de olabilir. Fakat ailen olarak gördüğün iki kişi olarak çıkmış. Ailen olaraktan nitelendirdiğin çok yakın dostun, arkadaşın da olabilir. Sana bu alım süreci içerisinde bir borç para verme, bir desteğinin olduğunu da görüyorum sevgili dostum. Ondan dolayı bu hayalini de gerçekleştireceksin. Fakat şöyle bir durum daha var ki buna da bir de karşı çıkan bir kişinin daha varlığını görüyorum. Bu hayatında yer eden bir kişi. Yalnız yaş itibariyle büyük de bir kişi olduğunu görmekteyim. Niye böyle bir saçmalık yaptın diye sana kızacak. Bunu daha farklı da değerlendirebilirdik. Neden şu anda böyle bir borca girdin diye seninle bu konuda bir tartışma yaşayacak. Ama yani sen bunu çok da umursamayacaksın. Çünkü o genelde böyle çok konuşuyor bu tarz konularla ilgili. Sana çok kızıyor. Senin isteklerini, hayallerini hep kısıtladığını görmekteyim. Yine aynı şeyi yapacak, bir kısıtlama yoluna gidecek ve seni böyle birazcık daha pişmanlık içerisine sokmaya çalışacak. Ama şöyle bir şey var. Eğer onun istediğini de yapsaydın, eee, bu da boş bir yatırım olacaktı. O yüzden almış olduğun bu aracın keyfini sürmeye devam et. Çünkü bu senin hayalinde ve hayalinde gerçekleştirdiğini de görüyorum. Evet, dileklerinin ve isteklerinin, niyetlerinin önünde kapı gibi duran bir şahıs var.
bu şahıs kendi duygularına istediği cevabı alamadığı için sana inadına istek ve niyetlerinin önünde bir engel olaraktan durmaya devam ediyor. Ondan dolayı da çok mutsuz olduğunu görmekteyim. Ama yol açılacak, rahat olabilirsin. Fakat şu dönemde eee, değil, önümüzdeki süreçte biraz uzak görünüyor ama beklemeye değer. Bu kişi de hayatından engelleri kaldırdığı gibi hayatından da çıktığını görüyorum. Yani aynı anda olacak. Hem engel kalkıyor hem de bu kişi de hayatından çıkıyor ve sen de dilek ve istek, niyetlerin her neyse onlara rahatlıkla kavuşuyorsun. Ama şunu unutma, bu sürecin olması için daha zaman var. Evet, ayrılmayı düşünen sevgili dostum, eğer bir ayrılma durumu gibi bir düşünce ve bununla ilgili konuşmalar gerçekleşiyorsa, konuşmalar ve durumlar süreci senin açından olumlu ve artık karşındaki kişi de ayrılmayı istiyor. Senin de bununla ilgili bir niyetin varsa da bu niyetin kabul olmuş. Karşılıklı bir anlaşma olacak. Hırgür çıkmayacak. Bir paylaşım var. Hakkını verecek olduğu gözüküyor ve ayrılma durumu da gerçekleşiyor sevgili dostum. Tabii ki bu ayrılma durumunda da arka planda çocuklar varsa e, bu çocuklarımızın da üzüleceği gözükmekte. Mal paylaşımı gibi durumlar da varsa burada da hakkın yenmese de evlatların paylaşımında evlatların hani kimde kalacağıyla alakalı olaraktan bir seçim yapılacaksa e, bu konuda bir anlaşmazlığın ortaya çıktığı gözüküyor. Bu konu üzerinden birazcık daha problemler sürecek ama kanunsal anlamda da isteğine kavuşuyorsun bu konuda. Onu da söyleyeyim. Fakat her zaman da bu evlatların da yanında olmayacağı gözüküyor. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Şimdi genelde şapka takan, kep de olabilir. Sakal sahibi, eee, belki birazcık daha keçi sakalı var gibi olabilir ama sakalının olduğunu gözükmekte. Eee, Bu insanla alakalı olarak da iç yüzeyinde birazcık daha böyle kibar, elit bir yapı sergilediği de gözüküyor. Fakat bu kişinin iç dünyası yani dışarı gösterdiği kişiyle içindeki kişi bir değil. Şayet bu insan sana yakınlaşma durumu içerisindeyse söylediği 10 sözden 9'unun yalan olduğu bir Pinokyo durumunun söz konusu olduğu da gözüküyor. Ee, Şu anlık e, bu kişinin herhangi bir şekilde yalanını yakalayamayacağın anlaşılıyor. Ama ileriki süreçte eğer birazcık daha dikkatli olur ve o kişinin hayat tarzını birazcık daha şöyle derinlemesine incelersen aslında büyük bir e, illüzyon, büyük bir tiyatro ve büyük bir yalanlar deryası içerisinde seni kandırmaya çalıştığını fark edebilirsin. Dediğim gibi yalan konusunda çok tehlikeli, hile ve aldatma konusunda gayet uzman bir kişi bu kişi ve dediğim gibi özellikle bu kaliteli elit havasıyla insanları da etkilediği gözüküyor sevgili dostum. Evet, özellikle tekrardan belirttiğim gibi dinlediğin zamanı ve tarihi baz alarak 4 gün sonrası olarak gözükmekte. 4 günün sonrasında hayırlı bir haberin geleceği ve bu haberin de parayla alakalı olduğu da anlaşılmakta. Lütfen sevgili dostum 4 gün boyunca bu parayla ilgili herhangi bir şekilde iddialı girişimlerde bulunma. Dördüncü günün sonunda
bulunduğun girişimden verim alacağını da sana söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, şimdi niyetleri ve dilekleri okuma zamanı. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet, çok yakın zamanda Katina yorumlarıyla da karşınızda olacağım. Lütfen ben sizin niyetlerinizi okurken size kanala abone olmayı unutmayın ve yakın zamanda da Katina yorumlamalarıyla karşınızda olacağım. Bunlarla ilgili de yeni videolar yakında ve arkadaşlar, bana desteğiniz, attığınız beğenilerle düz orantılı olaraktan da videoları, daha fazla video ve daha fazla içeriklerle de kanalda sizlerle beraber olacağım. O yüzden sizlerden bu konuda da bana desteğinizi esirgememenizi çok rica ederim. Evet, bakalım. Öncelikle sana şunu söyleyebilirim dostum. Artık gözyaşların kurumuş, rahat olabilirsin. Gelelim bir de diğer duruma. Sevgili dostum, özellikle niyetim, istediklerim olmuyor, bir türlü gelişmedi diye istediğin dilek ve niyet için hayıflandığını ve üzüldüğünü görmekteyim. Ama bir andaki oluşan gelişmelerle beraberinde niyetinin, dileğinin, isteğinin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini de görüyorum. Yine aynı noktaya takıldık. Sabır konusuna. Bu sabırsızlık durumu e, dileklerini ve niyetlerin, isteklerinin oldurmayı engellediği gözüküyor. Hızlı, panik halinde ve atak halinde ciddi bir şekilde seni savrulurken görüyorum. Bundan dolayı da sevgili dostum, lütfen birazcık daha dinginliğini ve sabrını koru. Çünkü bunları yaparsan dilek ve niyet ve isteklerinin bir anda hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini göreceksin. Ve ayrıca ön yargılardan da uzak dur. Ön yargılı tavırların ve tarzların bu dileğinin ve niyetinin e, oldurmasını da engellediği de gözükmekte. Özellikle aklındaki kişiye karşı ön yargılı davranışlarından uzak dur. Sürekli onu azarlaman, ön yargılı davranışlarınla onu kırdığın gözüküyor ve bu kişi de bu konuda inanılmaz derecede bu konudan müzdarip sevgili dostum. Evet. Şöyle birazcık daha şurayı da alalım. Evet. Evet sevgili dostlar, bu aralar kemiklerle alakalı sıkıntıların da baş göstereceği bir dönem olarak gözüküyor. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, romatizma veya bir burkulma, kemikte bir kırılma gibi, tabii ki kırılma durumu en üst, en maksimum durum olarak söyleyebilirim. Ama bu aralar kemiklerle alakalı biraz sıkıntılar var ve ayrıca kilona da çok dikkat et. Bu kilo problemi de biraz kaçırmışsın sanırım. İstenmeyen kilolar gözüküyor burada. Bununla da ilgili birazcık daha yediklerine, içtiklerine dikkat et. Evet, yurt dışı ile ilgili planlar ve hayaller kuran arkadaşlar için söylüyorum. Bu yıl değil ama gelecek yıl için evet, ufukta senin için o hayırlı haber, o gidişini görüyorum ama bu yıl böyle bir durum olacağını pek zannetmiyorum ama bir sonraki yıl istediklerini bu konuda kavuşuyorsun. Bir yurt dışı durumu senin için oluşmuş. Evet, inatçı ve dik başlı yapının başına birazcık daha belalar açacağı bir dönemdesin. Bu konuda isyankar yapı içerisinde ilerlediğin ortaya çıkıyor ve kafanda kurmuş olduğun, e, odaklandığın bir kişinin varlığı gözüküyor. Ne yapacağım edeceğim?
ben o kişiyi elde edeceğim diye e, sabah kalktığında, gece yattığında sürekli olarak kafanın içerisinde onun yer ettiğini, onun düşündüğün gözüküyor ve inat etmişsin. Tamam, kararlısın ama aşırı inat da seni istemeyeceğin sonuçlarla karşılaştıracağını da buradan söyleyeyim. Lütfen bu konuda kendini birazcık daha dizginlemeyi ihmal etme. Sevgili dostum ki evet, bu kişiyle istediğini alacaksın. Bu kişiyle oturman ve konuşman var. Fakat işin sonuna geldiğinde hiç tahmin etmediğin bir karakter yapısına, hayat görüşüne sahip olduğu gözüküyor bu kişiyle alakalı olaraktan ve sende bir üzüntü, hayallerinin yıkılma durumunun da olduğunu da görmekteyim. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet. Bir barışma durumu söz konusu. Bunu da buradan söyleyeyim. Karşılıklı geliyorsunuz ve iki tarafın da ağlama durumuyla beraber bir barışma durumu yaşayacağı da gözüküyor. Sarılmışsınız, kucaklaşmışsınız ve barışıyorsunuz. Bunu da buradan söyleyeyim. Ve bir yaşlı kişinin de, bu barışmanın önünde engel olan bir yaşlı kişinin de çıkışı gözüküyor. Yaşlı diye görüyorum ama çirkin bir birey enerjisi de almaktayım. Belki de içi çirkindi. Bu kişi de aranızdan çekiliyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Ondan sonra zaten bir barışma oluyor. Çünkü bu kişinin saçtığı nifaklar seninle onun arasında huzursuzluk, kavga çıkartmış ve sizin birleşmenize engel olduğu da gözüküyor. Ama merak etmeyin, barışma oluyor. Hem de büyük bir kucaklaşma, bir sarılmayla, gözyaşlarıyla, mutluluk gözyaşlarıyla birleşme gözükmekte. Evet sevgili dostum. Burada bir Y harfinin çıktığını görüyorum. İsminin içerisinde çok belirgin, yani baş harfi de olabilir. Ki baş harfi daha yakın bir potansiyel, bir baş harfi daha böyle yüksek bir olasılık. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan şey şu. Özellikle bu Y harfinin gizli bir akrep olduğu gözüküyor. İlişkileri bozmayı çok seven birisi olduğu gözüküyor. Özellikle fiziki yapısını kullanaraktan e, partnerinle senin aranı açmaya oynadığı gözüküyor. Gerçekten çok tehlikeli ve öyle bir yapı içerisinde ki bu senin iyi niyetini, olmaz ya ben konduramıyorum öyle bir şey diye düşüncelerini bile isteye, sanki böyle gözüne içerisine baka baka fiziki yapısını kullanaraktan partnerini veya aklındaki kişiyi yoldan çıkartmaya çalışıyor. Kendisine çekmeye çalışıyor. Bu onun en büyük fantazisi, bu onun en büyük mutluluk kaynağı olduğunu da sana söyleyebilirim. Evet, gelelim bir diğer duruma daha. Özellikle ev sahibi olmak isteyen sevgili dostum, beni dinleyen sen sevgili dostum. Ev sahibi olmak için birikim yapmış olduğum birikimler meyvesini veriyor. Rahat olabilirsin. Özellikle gelecek sene bir ev sahibi olduğunda görebiliyorum. Rahatlayabilirsin. Çok da güzel çıkmış burada. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Bu kemikle ilgili sorunlardan bahsettiğim gibi bir de bir sağ ayak, yani ayak bileğinin üstü dizin altı gibi kısımda da bir sıkıntılı durum görmekteyim. Sanki bir kaza olacak ve üstüne belki ağır bir şey düşecek veya bir ayak burkulması gibi bir şeyin tekrarlandığını görüyorum. Sağ ayağa lütfen çok dikkat et sevgili dostum. Eğer bir sportif faaliyet içerisindeysen de bunun da
bu konuda etkili olacağını da görebiliyorum. Ondan dolayı lütfen çok dikkatli ol. Evet, şurayı da bir incelemek istiyorum. Bakalım ekstradan daha farklı bir şey çıkabilir mi? Evet, yaraların kapanmış ve psikolojik durumunda da iyileşmeler var. Çünkü bazı duyumlar kulağına geliyor. E, O senin psikolojini bozan kişinin yaptığı işler, yaptıkları ayağına da dolanmış. Bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu ve psikolojinin de giderek rahatladığını ve adaletin de yerine geldiğinden dolayı çok mutlusun. Bu yüzden de sana şunu söyleyebilirim ki sevgili dostum, yakın bir zaman içerisinde e, aynı bir kuş gibi e, hür olup mutlu olduğunu da görmekteyim. Artık içine kapanma durumu, içinde yaşattığın duyguları serbest bırakma zamanı, içinde bulunan negatif durumun akıp gittiğini de sana söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, bugünkü kahve yorumlamam da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir seansta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.